İrmikli tatlı mı istediniz? Orman meyveli ve enfes bisküvili 3 kattan oluşuyor bu güzel tatlı. Buyurun birlikte hazırlayalım. İrmikli, üzeri güzel böyle orman meyveli sosu, zemininde bisküvisi olan bir tatlı. İrmikli tatlımız için neler gerekli? Hemen malzemeleri paylaşıyorum. 1,5 litre sütümüz var burada. Kıymetli seyircilerim, 1,5 su bardağı şeker, birebir ölçü ve 1 su bardağı irmik, 1 pakette vanilya. Burası irmik kreması bölümü. Üzerinde ise şanti ve süt karışımlı böyle köpürtüyoruz ki yumuşak dokusunu sağlamak için. Hemen geliyorum sosuna. Efendim burada yarım kilo orman meyvesi, frambuaz olur, yaban mersini olur, hangisi varsa. Yarım kilo meyveden sonra 1 su bardağı su, 1 çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı içerisinde nişasta var kıvamını bağlamak için. Zemininde de kıymetli seyircilerim bisküvi, kakaolu olur, sade olur. Allah ne versin. Eldeki ve evdeki imkanlarla. Şimdi öncelikle görseli enfes tatlımızın 1,5 litre sütü sevgiyle tencereye alıyorum. Şeker, efendim irmik ve vanilya geliyor. Lütfen takipte kalın. Kıymetli seyircilerim, şu anda irmiğimizi yaklaşık olarak 6-7 dakikadır kaynatıyorum. Kıvam alıncaya kadar kaynatıyoruz. 1 paket içerisine vanilya. Az önce malzeme listesini sayarken unutmuşum, özür dilerim. 2 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyoruz buraya. Tereyağını da ilave ediyorum. Karıştırıyoruz. Kıvamı hangi kıvama gelince durmamız gerekecek? Şimdi onu da size hemen paylaşacağım. Canım, tereyağını dilim dilim kestim ki çabucak erisin diye. Bisküvileri de efendim 27 santim çapındaki fırın cam kabımızın içerisine aldık. Bisküviler dizildi, hazır. Vanilyası ve tereyağı ilave edildi irmiğe. Çünkü irmik koyulaşıncaya kadar kaynatmamız lazım. Hemen kaynar kaynamaz ocaktan almayın. Şu koyuluk çok önemli. Canım, koyulaştın mı? Böyle ceylan gözü oluncaya kadar kaynatıyor ve buradan sonra hiç bekletmiyoruz. Zemine bisküvi dizmiştik. Bisküvinin üzerine irmik kremasını sevgiyle döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gayet güzel, böyle yaklaşık bir 14-15 kişiyi ağırlayacak miktarda tatlı çıkıyor ortaya. Soğuyor. Soğuduktan sonra üzerine detayları gelecek. Şimdi hemen orman meyveli sosunu hazırlıyorum. Orman meyvemizi, yarım kilo meyvemizi pişireceğimiz tencerenin içerisine alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi son derece kolay bir tatlı, güzel böyle görseli, misafir ağırlayabileceğiniz bir tatlı. 1 çay bardağı içerisine toz şeker veriyorum. Az şekerli seviyorsanız azaltabilirsiniz kıymetli seyircilerim. 1 yemek kaşığı kıvamını bağlaması için nişasta. Ne nişastası? Mısır nişastası. 1 bardak da suyu veriyorum. Evet, su, şeker, nişasta ve orman meyvesi. İster sade çilek, sadece frambuaz, yaban mersini, istediğiniz meyve çeşitlerinden de yararlanabilirsiniz. Kaynıyor. Kaynadıktan sonra da parçalayıcıdan geçiriyorum. Lütfen takipte kalın. Özel bir tatlıdır efendim. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Orman meyveli, efendim irmikli tatlımızın üzerine 1 poşet şantiyi, 1 bardak su bardağı ile soğuk sütle köpürttüm. Dolaba kaldırdım. Biraz dolapta bekledi. Kıvama geldi. Efendim şimdi kıvama geldikten sonra kıymetli seyircilerim, sosumuz çok özel oldu. Ey güzel Rabbim, ne güzel nimetler veriyorsun. Orman meyvelerini şöyle dikkatlice şantinin üzerine yayıyorum. 2-3 saat buzdolabına beklesin. Bir gece beklerse daha da güzel olur. Ondan sonra da servis vakti diyoruz. Lütfen takipte kalın. Kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Var mı istediğiniz tarifler? Lütfen yorumlara yazın.
tatlımız buzdolabında dinlendi, kendine geldi. Güzel semaverde demlenmiş çay ile birlikte güzel tatlı. Sevdiklerimiz inşallah sofrada olur. Sizler için en güzel tarifleri hazırlıyorum ve hazırlama gayreti içerisindeyim. Kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun, afiyet olsun. Dilimleri istiyorsunuz. Hay hay, hemen dilim diyorum. Hoşça kalın efendim.